Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız, niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde makas, yalan, hüzün, gece gündüz, çocuk ve kutlama geldi. Günün enerjisinde bazı ikilemlerinin olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişilerin. Bazı şeyleri netleştirmesi gerektiğinin çok net farkında oldu. Artık kaçışın olmadığını anlamaya başladığı bir sürecin içerisinde. Uzun süredir bazı şeyleri netleştirmekten kaçıyor ve korkuyor olabilir. Ama bugünün enerjisinde artık bu durumun onu ciddi şekilde yorduğunun farkına vardığı bir sürecin içerisinde ve artık net kararlar almak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Özellikle bu kararları almasına engel olan durum daha çok e, kötü bir niyet olmasa da daha önce söylemiş olduğu yalanlar, dürüst olmadığı bazı durumlar olabilir. Ve bunların hem ortaya çıkmasından korkan bir durum içerisinde. Çünkü burada bazı şeyleri netleştirirse bu durumlar ortaya çıkabilir. Ve bu durumdan kaynaklı da ciddi bir korku içerisinde. Yani burada söylediği yalanlar ya da dürüst olmadığı bazı şeyler ortaya çıkarsa kalp kırılacağını, kalplerin kırılacağını, karşısındaki insanların da aynı şekilde kendisine de bu şekilde bir dönüş olacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. O yüzden bunları göze almak zorunda olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Bu zamana kadar karar verememesi, netleştirememesi bu korkulardan kaynaklı. Ancak artık net olması gerektiğini düşünüyor. Dengeye gelmek istiyor. Kendini biraz yani uzun süredir sıkıntılı bir sürecin içerisine bırakmış olabilir, sıkışmış hissetmiş olabilir. Çok da ne yapacağına karar veremeyen, dediğimiz gibi burada söylediği yalanlar olabilir, dürüst olmadığı durumlar olabilir. Hem bunların ortaya çıkmasıyla ilgili korkuları hem de bazı şeyleri netleştirmek adına ortaya çıkması gerektiğini düşünmesinden dolayı, gerektiğini fark etmesinden dolayı dengeye gelemedi, kendi dengesinin ciddi şekilde bozulduğu ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz ama artık bunları geride bırakmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Yeniden başlamak istiyor. Çünkü burada şimdi karmik partner geldi. Bunu direkt karmik partner olarak almıyorum ama şöyle söyleyebilirim. Aradaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırabilmek adına belki ilişkinin başında söylediği yalanlar olabilir. İş hayatıyla ilgili ise işlerin toparlanmasıyla ilgili, toparlandıktan sonra bazı şeyleri netleştiririm gibi bir bakış açısı getirerek bu dürüst olmayan davranışların içerisinde bulunmuş olabilir. Ama bu durum söylediği yalanlar ya da dürüst olmadığı bu durumlar karmik bazı durumlar ortaya çıkarmış olabilir ve artık bundan arınmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyor ve artık daha huzurlu, kalp acısının geçtiği, sıkıntıların geride kaldığı bir sürecin içerisinde olmak istiyor. Bu durum hem aile hayatını etkili olabilir ya da aile kurmasına ya da aile gibi gördüğü kişilerle arasındaki o sıkıntılı sürecin ortadan kalkması için böyle bir istekte bulunuyor olabilir. Daha çok bugün enerjisinde karar vermek zorunda olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Ve bunun karşılığında da artık ne olacaksa olacak diyen bir aklınızdaki kişi var. Göze almaya başlamış olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün neler yaşayabilir dediğimizde adalet kartıyla başlıyoruz. Burada daha çok söylediği yalanlardan kaynaklı adil olmadığının çok net farkında olan ve burada ciddi sıkıntılar ortaya çıktığını, yaptığı yanlıştan dolayı sıkıntıların ortaya çıktığının farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Artık adil olmak istiyor. Söylediği yalanları artık ortadan kaldırmak, daha net, daha adil, daha dürüst davranmak isteyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. Bu durumun içerisinden çıkmak istiyor. Yani bir çözüm arayışı içerisinde söylediği yalanlar ya da belki de söylemek zorunda olduğunu düşündü. Yani bu zorunluluk, yani tırnak içinde söylüyorum, değişebilir tabii ki ama kendine göre artık burada bir çözüm arayışı içerisinde daha adil olabilmek, daha doğru davranışların içerisinde bulunabilmek adına bir çözüm arayışı içerisinde. Çünkü burada birazcık şu enerjiye doğru kaymaya başlıyor. Kaybetmek üzereyim. Kıskançlık ve paylaşmak istemeyen enerjide.
Şimdi burada yaşanılan durum her neyse kaybetme korkusunun çok yükseldiği bir süreçte. Yani şu an böyle bir durum olmasa bile yaşanılanları toparlayamazsa ve ileride bunlar ortaya çıkarsa elinden kaybedeceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Dediğim gibi bunu iş hayatı için de söyleyebiliriz, özel hayat için de söyleyebiliriz. Adaleti sağlamak zorunda olduğunu ve bunun için bir çözüm arayışı içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Yakın geçmişte ne oldu? Bu durumlar ortaya çıktı dediğimizde de. Aslında aynı şekilde Tılsım Dörtlüsü. Tılsım Dörtlüsü'nde de şimdi burada terk edilme korkusu vardır, kıskançlık vardır. Aslında baktığımızda bu iki kart da aynı anlama gelir. Şimdi burada çok net bir şekilde yakın geçmişte bazı sıkıntılı süreçlerin içerisinde geçmiş olabilir. Buraya bir kart alalım daha net olsun. Neyi kaybetmekten korkuyor? Tılsım üçlüsü. Şöyle söyleyebilirim. Bazılarınız için bu parasal durumlar olabilir. Maddiyatla ilgili olabilir. Tılsımlar paralardan bahseder, bize paradan bahseder. Şimdi tılsım üçlüsünde arayışın son bulmasından bahseder. Sağlam beraberliklerden, birlikteliklerden, iş ortaklıklarından, doğru yola gitmekten bahseder. Şimdi burada korktuğu şey elde ettiği gelirleri ya da başarıyı ya da statü olabilir. Bu söylediği bazı yalanlar ya da attığı yanlış adımlarla kaybetme korkusu içerisine girmiş olabilir. Her şey bir anda farklılaşmış, alt üst olmuş olabilir ve korkunun onu böyle ne diyelim ele geçirdiği bir süreçten geçmiş olabilir. Kalp kırıklığı, incinme ve karamsarlıkla ciddi bir korku enerjisine, kaybetme korkusunun içerisine girdiği bir süreçten geçmiş. Bazı maddi kayıplar yaşamış ya da bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Maddiyatla ilgili bir durum yok biliyorum diyorsanız da burada karşısındaki kişilerle ilgili artık tılsım üçlüsünde çünkü aslarda olduğu gibi aslında da bir sistemin uzattığı bir el vardır. Yeni başlangıçlar için güzel adımlar vardır. Burada da böyle bir durum var. Tılsım üçlüsünde de böyle bir anlam vardır. Sistemin destek olması vardır. Sistemin daha ileriye gitmesi için fırsatlar sunması vardır. Tamamlanma enerjisi vardır. Tılsım üçlüsünde de güzel bir enerjidir. Yani yaratıcının desteğini anlatan bir karakter diyebilirim. Ve bu noktada artık yani böyle bir durum, parasal durum yok diyen arkadaşlarım için, biliyorum yok diyen arkadaşlarım için bu noktada beraberliklerle ilgili daha güzel seviyelere artık arayışın son bulduğu, tamam gerçekten beni seven, sevebileceğim birini bulduğum dediği noktada kaybetme korkusunun içerisinde kaldığı bir süreçten geçmiş olabilir. Karşısındaki kişinin canını yakmış olabilir ya da karşısındaki kişi onun bazı korkularını tetiklemiş olabilir ve bu durumu yani ileriye gitmesini, ilişkinin daha güzel seviyelere geçmesini engelleyecek bazı durumların ortaya çıktığını düşünmüş olabilir. Şimdi bu durumun size yansıması nasıl? Buna bakalım. Bu durum size şu an nasıl yansıyor? Tılsıması, kupa üçlüsü, aşıklar kartı alalım, imparatoriçe. Şöyle söyleyebilirim. Şu an enerjisinde üçüncü kişilerin çıkardığı problemlerle yüzleştiğinizi ya da mücadele ettiğinizi düşündüğünüz bir süreçte olabilirsiniz. Özellikle anne ile ilgili böyle bir sorunun içerisinden geçiyor olabilirsiniz ya da anne enerjisinde olan biri olabilir. Yani yani eski bir eş olabilir, partner olabilir vesaire vesaire böyle bir durum olabilir. Ya da böyle bir durum yok diyorsanız eğer kupa üçlüsüyle beraber yani güzel enerjileri yaşamak istediğiniz, bunları yaşayabileceğinizi düşündüğünüz ve bunları hak ettiğiniz bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz ama buna rağmen işte maddi sorunlar olabilir, başka durumlar olabilir. İlişkinizi farklı kişilerin etkisi, yani ilişkinize farklı kişilerin etkisinin olduğunu düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ve burada şunu da söyleyebilirim ama kupa üçlüsünde güçlükleri yenmek ve sevinçli güzel dönemlere geçme enerjisi de vardır. Burada ilişkiye karşı inancınız da güçlü olabilir. Yakın geçmişte ne yaşadınız dediğimizde yeni bir başlangıçla ilgili güzel adımlar atılmış olabilir. Yeni bir başlangıç, bir fırsat elde edilmiş olabilir. Ama burada bir korkusu var karşı tarafın. Kılıç Prensi. Eşten kaynaklanan sorunlar, tartışma, huzursuzluk. Neden böyle?
alma verme dengesiyle ilgili. Tılsım altılısı alma verme dengesinin olmamasından bahseder bize. Bu ne demektir? Karşınızdaki kişi aslında ilişki daha güzel seviyeleri geçmeye başladığında o kaybetme korkusundan kaynaklı bazı enerjileri hayatına çekmiş olabilir. Bu ne demek? Bir kişide kaybetme korkusu varsa hep yalnız kalacağını düşünür ve kaybedeceğini düşünür karşısındaki kişiyi. Şimdi bunun yansımaları farklı olabilir. Örneğin terk edilme korkusu öyle bir kaygı durumu ortaya çıkarır ki hep karşısındaki kişinin de karşısındaki kişinin de onu terk etmesi adına bazı durumları çekebilir. Yani frekans olarak o tarz frekansları hayatlarına doğru çeker kaybetme korkusu olan kişiler, terk edilme korkusu olan kişiler. Ya karşısındaki kişi partneri onu terk eder, o enerjiyi çektiği için. Çünkü bilinçaltı şunu yapar. Evet, sen terk edilmekten korkuyorsun, o yüzden terk edilmelisin. Sana bunu kanıtlamalıyım dediği bir enerji vardır ve bu tarz durumları ortaya çıkarır. Ya karşınızdaki kişinin sizi terk edeceği olaylar ortaya çıkar, kişiler ya da durumlar. Ya da siz öyle bir enerjiye getirirsiniz ki karşı taraf bazen denir ya beni öyle bir hale getirdi ki ne kadar sevsem de artık dayanamayacak hale geldim bıraktım der mesela insanlar. Böyle bir durum olabilir. Ya da siz zaten terk edileceğinizi düşündüğünüz için o terk etmeden ben terk edeyim şeklinde bir enerji oluşturabilirsiniz. Bu söylediklerimin hepsi bilinçaltı durumlarıdır. Yani birçok arkadaşım bunu duyduğunda yok hayır ben böyle bir şey hissetmedim, yapmadım gibi bir durumun içerisinde olabilir ama aktarmış olduğum durumlar bilinçli tarafınız değil, bilinçaltınızın durumu, enerjisi diyebilirim. O yüzden bunu nasıl anlayabilirsiniz? Kas testiyle. Birçok videoda kas testiyle ilgili bilgi aktardım ama YouTube'da birçok video var. Çok güzel anlatan kişiler var. Buradan bakabilirsiniz. Ve aşıklar kartı. Yani aslında baktığımızda sizin ilişkinize karşı bakış açınız şöyle. Her ne olursa olsun, aramızda hangi sorunlar olursa olsun biz bu ilişkiyi tekrar toparlarız. Bizim ilişkimiz her zaman sevgiyle, aşkla, o bağlantıyla kolaylıkla toparlanabilir dediğiniz bir bakış açınız var. İlişkiye karşı ciddi bir güveniniz var diyebiliriz. O yüzden biraz daha böyle yani ne yaşıyorsak yaşıyoruz ama düzelecek dediğiniz bir bakış açısındasınız. Şu an enerjisinde de. Şimdi aşklar kartının aynı zamanda yani iyi bir ilişki yaşamaktan gerçekten ruhsal bağlantı demeyeyim de duygusal bir bağlantı, ciddi bir bağlantının olduğundan bahseder bize. Yani burada birazcık şey de vardır ama biraz eril dişil dengesini sağlamakla ilgili ya da hayatta böyle ilişkilerle sınanmakla ilgili bazı durumları da bize aktarır. Ama kartların genelindeki enerjiye baktığımızda aslında siz bu ilişkiye ciddi şekilde ilişkinin her ne olursa olsun toparlanacağını düşünen bir enerjidesiniz, yapıdasınız diyebilirim. Hızlı konuşmuş olabilirim, kusura bakmayın. Ayarlardan biraz yavaşlatabilirsiniz. Çok dikkat ederim aslında. Yorumları çok önemsiyorum. Ama emin olun açılım yaparken o şey gidiyor. Yani gitmesini de gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla kontrol etme şeyine girirsem eğer aman şunu söylemeyeyim bunu söylemeyeyim ya da işte yavaş konuşayım hızlı konuşayım bunları çok girirsem ve kendimi çok fazla kontrol etmeye çalışırsam o zaman enerjiden koparım. Özellikle hızlı konuştuğumu düşünen arkadaşlarım. Siz de kendi hayatınızda neyi çok fazla hızlı yapıyorsunuz? Buna odaklanmanızda fayda var. Böyle okuyabilirsiniz sizin tarafınızdan. Ben de neden hızlı konuşuyorum? Ben de buna odaklanmalıyım. Dedikçe devam ediyoruz. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bir tane ortak melek mesajı alalım. Bir tane daha alalım. Şimdi günün enerjisine baktığımızda daha çok böyle finansla ilgili, iş hayatınızda, kariyer hayatınızla ilgili çalışmıyorsanız da eğitim görüyorsanız eğitim hayatınız olabilir. Ya da genel olarak işte parasal durumlarla ilgili bazı değerlendirmeler yapacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz bugün. Biraz böyle anlaşma enerjinizin yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacaksınız. Daha böyle karşınızdaki insanlara karşı daha anlayışlı olmaya çalıştığınız, onların tarafından da bazı şeyleri değerlendirmeye çalıştığınız bir gün olabilir. Bazı pişmanlıklarınız var. Özellikle anlaşmayla, uzlaşmayla ilgili bazı
Hatalar yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bazı pişmanlıklar yaşayacak olabilirsiniz ama bugün daha çok bu aynı zamanda madde dünyası, yani iş hayatınız ya da para hayatınız gibi ya da sosyal çevrede diyebiliriz bu bakıma. Dünyevi şeylerle ilgili yani. Bu noktada yaptığınız bazı şeylerin çok fevri olduğunu düşündüğünüz, biraz daha sakin olmanız gerektiğine karar verdiğiniz bir gün olabilir. Çok güzel bir enerji var aslında. Yani kartlara bakıp negatif gibi düşünmeyin. Çünkü iyileştirme, healing enerjisi var. Burada artık bu konularda bazı şeyleri çok net görmeye başlayıp şifalandırma enerjisinin aktif olduğu bir gün olacak. Burası güzel geldi. Bugün şifaya niyet edin lütfen. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Melek kartları bugün dedi ki karşılıksız aşk ve ayrılık kartı. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için yeterli kimyavi çekim bulunmuyor dedi. Ufukta partnerinden ayrı kalmak gözüküyor dedi. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Şimdi yeterli kimya ve çekim bulunmuyor ve ayrılık kartları geldiği için bu tarz korkularınız olabilir. Kaybetme korkusu, ayrılık korkusu, gerçek bir ilişkiyi kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Tekrar aktarayım. Bu aktardığım istekler, durumlar, duygusal durum bilinçaltı için söylüyorum. Şöyle diyor olabilirsiniz. Ya ben evlenmek istiyorum, beraberlik kurmak istiyorum, gerçek bir aşk istiyorum. Evet, bilinçli tarafınız bunları istiyor olabilir. Ama özellikle işte ben bunları istiyorum ama bunları hiçbir şekilde elde edemiyorum diye gelen danışanların birçoğunda aslında bilinçaltına baktığımızda bilinçaltında gerçek bir ilişkiden korkmak, gerçek bir ilişki istememek. İşte örneğin kök inançlar kişiye göre değişiklik gösterir. Sadece örneklendirme olarak söylüyorum. Örneğin erkekler güvenilmez, kadınlar güvenilmez ya da işte evlilik aşkı öldürür, gerçek sevgi yoktur gibi birçok bilinçaltı durumu, inancı, kök inanç olduğu için gerçek bir ilişkiye karşı aslında o frekans kişide bulunmuyor. O yüzden de böyle bir gerçekten bilinçli olarak istiyorum dediği şeyleri hayatına çekemiyor. Böyle bir durum olabilir. Burada yeterli bir çekim, aynı frekans isteklerinizde elde etmekle ilgili bir frekansta olmadığınız, daha çok ayrılık ve yalnızlık ya da tek olma ile ilgili bir frekans çalıştırıyor olabilirsiniz. Böyle bir enerji yayıyor olabilirsiniz. Buraya bakıp şifalandırmakta fayda var. Bir seçen arkadaşlarım. Büyücü kartı ve fedakarlık geldi. Açıkçası bugünün enerjisi ve genel olarak söylersek eğer, şimdi büyücü kartı birine büyük hayranlık duymak, ona çekilmekten bahseder. Kararlı ve bilinçli olmaktan, hayatın amacına ulaşmaktan bahseder. Ya olayları böyle ele alıp başarıya ulaşmaktan bahseder. Daha çok bugünün enerjisinde ve genel olarak aslında çok fazla fedakarlık yapan bir yapınız olabilir. Ben yaparım, ben ederim, ben her şeyi halledebilirim dediğiniz bir enerji olabilir ama birçok kez söyledik, fedakarlığa baktığımızda feda ve karlılıktır aslında. Kelime anlamı olarak baktığımızda bir şeyleri feda ederiz ki karşılığını alabilelim. Bilinçli tarafta bir beklenti olmayabilir ama bilinçaltında işte insanlara yardım edersem varlığım kabul edilir. İnsanlara işte şunu yaparsam sevilirim gibi birçok inanç olabilir. Bu noktada çok fazla fedakarlıkta bulunup karşılığını alamadığınız ya da ben çok fedakar biriyim ama hep bana kötü davranan, işte arkamdan beni bıçaklayan insanları hayatıma çekiyorum diyorsanız eğer özellikle bu noktada buradan çıkmanız gerektiğinin uyarısını yapıyordur sistem size. Sistem size bunu gösteriyordur. Diyordur ki bak bunu yapmamalısın. Bunu yaptığın için senin karşına sırtından bıçaklayanları getiriyorum. Çok fazla fedakarlık yaparsan bununla karşılaşırsın. Burayı şifalandır mesajı veriyordur aslında. Kendi kul hakkınıza girmediğinize dikkat etmelisiniz. Girip girmediğinize dikkat etmelisiniz. Çok çok önemlidir. Ben her şeyi hallederim, ben her şeyi yaparım dediğiniz noktada farklı enerjiler ortaya çıkarırsınız. Lütfen özellikle bugün dengede kalmaya, her konuda dengede kalmaya önem verin. İkiye saçın arkadaşlarım. Kupa Prensi ve kendini bulma. Şimdi Kupa Prensi bize hoşa giden güzel olaylardan, iyi niyetli yardımlar almaktan, şefkatli barışçıl tutumlardan, özellikle partnerin şefkatli barışçıl tutumlarından bahsedilir, anlatır. Şimdi bu noktada güzel haberler alacak olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz haberler alacak olabilirsiniz. Bunun dışında da kendinizi fark edeceğiniz, kendi istek ve arzularınızı anlamanıza sebep olacak
bazı güzel enerjilerde olabilirsiniz. Örneğin küçük bir yardım alabilirsiniz ve bu yardım sizin hayatınızda çok farklı bir dokunuşu olabilir. Karşınıza biri çıkar, çok güzel bir cümle söyler, bir iltifatta bulunur, bir şey yapar ve siz kendinizle ilgili birçok şeyi fark edebilirsiniz. Bugünün enerjisinde daha çok böyle kendinizi anlamaya yönelik, belki de kendinize sevgi vermeye yönelik bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Üçü seçin arkadaşlarım. Kılıç üçlüsü, uyum ve denge. Çok fazla geçmişte takılı kalıyor olabilirsiniz. Çok fazla başkalarının size yaptığı ya da yapmadığı şeylerle kafanızı yoruyor olabilirsiniz. Daha önceki acılarınızı hala devam ettiriyor olabilirsiniz. Artık bunu bırakmanız ve dengeye gelmeniz gerektiğine dair bir uyarı yapıyor sistem size. Geçmişte ne yaşadıysanız yaşadınız. Yaşanması gerektiği için yaşandı ve bitti. Almanız gereken hayat dersini alın ve anda kalıp dengeye gelmeye çalışın lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.